Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Fibobul YouTube kanalının bu yepyeni videosuna hoş geldiniz. Bu ara haftada bir video şeklinde ilerliyoruz. Galiba daha güzel, daha anlaşılır oluyor. Yine bir eğitim içeriği sizlerle olacak. Bu videomuzda hacmin önemine biraz değineceğiz. Geçtiğimiz videolarda değinmiştik aslında ama hacim trade'lerde, yatırımlarımızda neden önemlidir? Ve hacim alanlarını bir destek direnç noktası olarak nasıl kullanabiliriz? Bu hacim alanlarının gerçekte önemi nedir, ne değildir? Bunlar üzerine duracağız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Dediğim gibi daha önceki videolarımızda mevcut aslında Mayıs 2024 itibariyle hacim bize ne anlatır, neden önemlidir, hacme bakmadan işlem yapma diye bir videomuz kanalımızda var. Şimdi öncelikle bu videoyu izlemeniz bu daha önemli olacaktır. Eğer bu videoyu izlemediyseniz ben de bu yayının editlenmesi sırasında yukarıda bir yerde sağ üst köşeye bir yerde bu videoyu koyacağım. Bu videoyu ilk önce izlemeniz daha doğru bir seçenek olabilir. Şimdi hacim neden önemlidir kısmını dediğim gibi az önce anlattığım videoda izleyebileceksiniz. Şimdi bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Klasik bizim her zaman herkesin kullandığı destek direnç seviyeleri var. Değil mi? Destek direnç seviyeleri var. Bu destek direnç seviyelerini herkes takip edebiliyor. Yani bunu indikatörler yardımıyla takip ediyoruz. Yine çok güzel destek direnç indikatörleri kanalımızda paylaşıldı daha önce. Bunu destek direnç indikatörleriyle takip ediyoruz. Bunu hareketli ortalamalarla takip ediyoruz. Destek direnç seviyelerini bloklarla takip ediyoruz. Blok yapıları mesela burada bir güzel bir blok yapısı var. Blok yapılarıyla takip ediyoruz destek direnç seviyelerini ama bazen fiyatlanma ummadığımız bir yerden aslında gözle o anda göremediğimiz bir yerden tepki alıyor. Aşağıya veya yukarıya hareket şeklinde devam ediyor. İşte aslında gizli olan belki de saklanan destek direnç bölgelerini görmenizi sağlayacak şu an bu videoda anlattığım şeyler. Bu sebeple lütfen kanalımız bugünlerde biraz geriledi. Lütfen ücretsiz içeriklerin devamı için bu kanala destek olmayı ihmal etmeyiniz. İşte bu videoyu beğenmeyi, eşle dostla paylaşmayı ve altına en azından küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Hadi şimdi başlayalım konuya. TradingView göstergeler bölümüne hacim diye yazdığımızda zaten veya volume diye de çıkabilir. Şu şekilde volume diye de çıkabilir. Bunu yazdığınızda işte alt ekrana böyle sütunlar halinde bir hacim bölümü eklenecektir. Ücretsiz versiyonda var mı yok mu onda çok şu an emin değilim ama. Şimdi burada bunu nasıl kullanacağız? Bu veriyi nasıl kullanacağız? Burada işte alt alandaki gösterge bizde hacmin yoğun olduğu alanları gösteriyor değil mi? Hacimdeki azalış veya artışları gösteriyor. Hacim nedir'in üstünde çok durmayacağım. Dediğim gibi az önceki videoda zaten yeterince anlattım onu. Burada bu destek direnç gizli aslında. Gizli olan belki de destek direnç seviyelerini nasıl tespit edebiliriz buna bakacağız. Şimdi Servet Gayrimenkul hissesinde şöyle bir yapı görüyoruz. Bakın burada dalgalanmalar var. İnişler çıkışlar var. Peki burada alt alanda hacim alanında ciddi artışın olduğu tıpkı böyle bir Amerikan gökdeleni gibi, Dubai gökdeleni gibi yükselen alan neresi? Bakın şurası. Gördük değil mi bunu hepimiz? Dolayısıyla burada ciddi bir fiyatın bu seviyelerde ciddi bir hareketlilik kazandığını görüntülüyoruz. Bu arada hacim bir yükselişin veya bir düşüşün belirtisi değildir. Hacim o anda o işlem periyodunda, o mumda alış ve satış sayısının bir hayli fazla olduğunu bizlere gösterir. Şimdi buradaki seviyeyi tespit et. Bakın şu iki mum değil mi? Şu mum yani şu mum 1 ve şu mum 2. Bu iki mumdaki hacmin çok ciddi olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi ben dikdörtgen imlecimi TradingView'de alarak bu iki mumun en dip noktası ve en tepe noktası bak şurası. Şurada şöyle bırakalım. Gördük mü bak. Bu iki mumun en dip hatta şu tepeyi biraz daha kaldırmam lazım evet. Bu iki mumun en dip ve en tepe noktasını işaretledim. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şu iki mum. Şu bir, şu iki bak. Peki. Şimdi şunu tam yapalım noktasal olsun. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bunu yaptıktan sonra bize yapacak tek bir şey kalıyor. Bu seviyenin takibini yapmak. Fiyatın
dönüp dolaşıp bu seviyeye geldiğinde bu seviyeden bir tepki bulmasını yukarı doğru bekleriz. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa destek direnç sistemlerinde olduğu gibi bir direnç olarak çalışmasını bekleriz. Bakın şimdi sağa doğru çekiyorum ben bu seviyeyi. Şöyle sağa doğru çekelim. Bakın gördük mü? Fiyatlanma bu seviyeyi de aşağı kırdıktan sonra dönüp dolaşıp yeniden bu seviyenin en tepe noktasına kadar gelerek buradan yeniden ret yiyor değerli arkadaşlar. İşte bu aslında gizli bir destek direnç yöntemidir. Gizli bir destek direnç arayış yöntemidir. Bakın sağa doğru çektikçe hala bu alanın ciddi bir ne diyelim destek direnç alanı olarak görüntülüyoruz. Eğer ben buna bir çizim yapsaydım hacimsel support resistance deniyor değil mi? İngilizcesi hacimsel SR alanı derdim. Tamam derdim ve bundan sonraki trade'lerimi buna göre kullanırdım. Şimdi benim işimi gördükten sonra bakın yine şurada 2 tane mum var bu hissede bak. Yine gökdelenler burada. Yine bu 2 mumun birincisi bu, ikincisi de bu. 2 mumun en tepe noktası ve en dip noktası şurası. Şimdi bu hissede bu seviyeler önemli seviyeler. Bazen böyle geniş de olabilir, büyük de olabilir. Şimdi tabii ki diğer teknik analiz yöntemleriyle bir arada kullanacağız bunu. Birleştireceğiz bunu ama bu seviye bu hissede bir satış yeme seviyesi olarak da kabul edilebilir. Şimdi diğer örneklerle devam edelim. Kafanızda daha da iyi canlanacak. Evet, YouTube katıl bölümümüz aktif. YouTube katıl bölümünden işte bakın burada özel Herkese grup merhaba, var. selamlar. Pardon şunu kapatalım. Evet, özel grup var katıl bölümünde. İşte bu katıl Herkese bölümündeki özel grupla üye olursanız burada bir Telegram davet linki bulacaksınız. Bu Telegram davet linki ile birlikte işte üyeler grubuna gelebilirsiniz. Üyeler grubundaki kanallarımızı kısaca anlatmak istiyorum. Genel kanalımız var. Endeks değerlendirmemiz var. Burada her gün grafik olarak aynı zamanda sesli mesaj ile endeks değerlendirmemi arkadaşlarla, üyelerle paylaşıyorum. Yine kısa vade gün içi trade bölümümüz var. Burada da kısa vade gün içi bazı fırsatları arkadaşlarla paylaşıyorum. Uzun vade bölümümüz var ki en çok güvendiğim bölüm burasıdır. Burada da uzun vade bir arkadaşlarla listeler paylaşıyoruz. Daha doğrusu beğendiğimiz, teknik yapısını beğendiğimiz hisse senetlerini paylaşıyoruz. Ve yine burada bir de haftalık tarama bölümü var. Haftalık taramada da teknik yapıya göre benim ayrı bir şekilde teknik analizini yaptığım hisse senetlerinin ne diyelim yapısını da buradan inceliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın mesela burada en son verdiğimiz hisse senedi ve onunla ilgili yorumlar. Yine aynı şekilde genel bölümünden bana işte şu an ekranda gördüğünüz gibi sorular yöneltebiliyorsunuz. Ben de bu soruların cevabını sizlere elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bunun gibi özel fırsatlardan faydalanmak için dediğim gibi katıl bölümündeki özel gruptan kanalımıza üye olabilirsiniz. Başka bir hissemizde devam edelim konumuza. Hacı Ömer Sabancı Holding, üstelik Viyop'taki sözleşmesi, yani Viyop'ta da çalışan aslında hacim tüm ticari ürünlerde çalışır. Yani Bitcoin tarafında da altcoin tarafında da çalışacaktır. Örneğin burada gökdelen diye tabir edelim bunları. Bu gökdelenlerdeki en üst seviye şu anda burası bakın. Çıplak gözü net olarak görülebiliyor. Şimdi bu hacmi oluşturan mumu en tepe noktası ve en dip noktası şeklinde işaretleyelim ve ne yapalım? Sağa doğru çekelim. Şimdi burası bir ne hattı? Aşağı doğru kırıldığı için bir direnç hattı. Bakın ilk ziyaretinde hatta 3 kez buradan ret yiyor. İçine girdikten sonra en tepe noktasına kadar geldikten sonra yeniden bunun içerisinden çıkış yapıyor. Hadi diyelim burası herkesin görebileceği bir tepe noktası. Herkesin görebileceği doğal bir direnç hattı. Peki bu en üst seviyeden bir önceki üst seviye neresi? Bakın burası. Şu 2 mum. Gördük mü? Bu 2 mumu şimdi yine aynı teknikle şöyle tam noktasal olsun. Şu ve şu. Evet, şu ve şu. Evet, şöyle yakınlaşalım bakın. Daha net göreceksiniz yakınlaştığımızda. Evet, bakın şu 2 mumun en dip noktası şurası, alalım. En tepe noktası da burası. Şimdi bakın bunu sağa doğru çekeceğim. Evet, gördük mü değerli arkadaşlar? Bakın. Yani gerçekten hani böyle Secrets of Trading, Trading'in sırları falan diye bir video yapsam galiba uygun olurdu ona. Şimdi şuradaki direnç noktasını dediğim gibi herkes görebilir. Ama şu ara direnç noktasını insanlar görmezden gelebiliyor. Niye buradan döndü ben anlamadım diye düşünebiliyorlar. İşte hacim kaynaklı olabilir bu veriler. Bunu özellikle altını çizelim. Yine güzel bir örnek bakın şurada çok net bir yapı var. Çok net. Özellikle şu mum bakın. Şu mumu en dip ve en tepe noktasıyla beraber aldım. Hangi mumu aldım?
Hatta şöyle yapalım, biraz daha net görmeniz için bir dikey çizgi çekelim buna, bakın. Evet. Dikey çizgi çektim bak. O mumun en dip ve en tepe noktasını işaretledim. Ne yaptım daha sonra? Bunu bir hacimsel destek direnç alanı, hacimsel SR alanı olarak kullanmak için sağa doğru çektim. Peki, göründüğü gibi fiyat dönüp dolaşıp bunun en dip noktasına geldiğinde buradan bir dönüş olarak hareketine geçmiş. Diğer teknik analiz bileşenlerini bir arada kullanacağız diyoruz. Bir konsolide alan var burası. Burada konsolide alandan şuradan çıkışla birlikte harekete başlayan bir yapıda. Şimdi bir de Bitcoin tarafında bir örnek verelim. İkinci en büyük coin olan Ethereum'dan başlayalım. Ethereum'da bakın yine çıplak gözü şöyle baktığımızda en yüksek hacme sahip alanın şurası olduğunu, şu mum olduğunu görüntülüyorum değil mi arkadaşlar? Peki bu mumun, yani şu mumun başı ve sonu olacak şekilde şöyle çizip sağa doğru çekeceğim. Şimdi buradaki beklentim ne? Bir, bunun en dibine kadar gelirse buradan yukarı doğru bir hareket gelmesi değil mi? Bu birinci beklentim. Birinci beklenti burada gerçekleşmiş mi? Evet. Bakın günlük grafik bu. Günlük grafikte şu tepkiyi gördükten sonra tamam, önemli bir hacimsel alana geldi deyip bir işlem arayabiliriz. İkincisi ne? Eğer burası aşağı kırılırsa dönüşte bir direnç olarak çalışabilir değil mi? Şimdi bakın gelin şu dikdörtgeni sağa doğru çekelim. Gördük mü değerli arkadaşlar? Bakın. İşte buradan da eğer çift yönlü bir işlem veren ticari ürünse buradan da shortlamak suretiyle, bakın hatta şuradan bile shortlamak suretiyle karlar elde edilebilir. Hatta bunu şöyle sağa doğru çektiğimde bile, gerçi geniş bir alan ama sağa doğru çektiğimde bile halen çalışmakta olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız klasik olarak kullandığımız destek direnç indikatörleri, destek direnç seviyeleri olan order bloklar, breaker bloklar, fraktal noktalar veya hareketli ortalamalardan kaynaklı destek direnç noktaları haricinde işte market yapıcıların gözlediği, onların ayak izlerini bıraktığı, ben buradaydım, hani bir espri vardır ya, Johnny was here diye, Johnny buradaydı diye, böyle gidilen yerlere, duvarlara notlar yazarlar. Aynı onun gibi balinaların, büyük aracı kurumların ben buradaydım diye izler bıraktığı alanlardır hacim alanları. Dolayısıyla onların bulunduğu yerler bizler için önem arz etmektedir. Biz de onlarla birlikte hareket edebilirsek kar oranımızı, kar marjımızı daha da artırma şansımız olacaktır. Çok uzun bir video olmasın, hacmin ne kadar önemli bir şey olduğunu ısrarla zaten söylüyorum. Peki değerli arkadaşlar, herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalınız.